Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere su üzerinde nasıl resim yapılır bu konu hakkında konuşacağız. Eminim aranızdan bazıları ya olur mu öyle şey diye şaşırdınız. Bazen uçak ile yolculuk yaptığımızda bulutlara o kadar yakın uçarız ki sanki bir an dokunabilirmişiz izlenimine kapılırız. Öyle değil mi? İşte bugün belki bulutlara dokunmayacağız ama suyun üzerinde nasıl resim yapılır onu konuşacağız. Özellikle Türk ve Orta Doğu kültürlerinde kökeni bulunan geleneksel bir sanatın nasıl ortaya çıktığını ve tarihçesini konuşacağız. Sonrasında biraz daha detaya girerek Ebru sanatı nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir, ne gibi incelikleri vardır ve son olarak Ebru çeşitleri nelerdir sırasıyla bu konuları konuşacağız. Unutmadan hatırlatayım. Bugün hem yeni bir sanat türünü öğreneceksiniz hem de birçok yeni kelime öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım o halde. Ebru sanatı ilk olarak Türkistan'da ortaya çıkıyor. Araştırma yaptığımda net olarak bir tarih vermek zor aslında. Türkistan'dan İpek yolu ile İran üzerinden Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den sonra Avrupa ve Amerika'ya geçiş yapıyor. Dünya üzerinde bir Türk sanatı olarak kabul görüyor. Sebebi ise bu sanatta en fazla hizmet eden milletin Türk milleti olmasıdır. Ebru Farsça'da bulut demektir aslında. Bu ufak bilgiden sonra devam edelim isterseniz. Ebru sanatı ilk çıktığı yıllarda aslında bir sanat dalı olarak kabul edilmemiş. Yardımcı sanat dalı olarak kabul edilmiş. Daha sonra çiçekli ebruların ortaya çıkmasıyla sanat dalı olarak kabul edilmiştir. Cumhuriyet döneminin başlarında Türkiye'de bu sanata gönül verenlerden birisi de Necmettin Okyay'dır. Sanat yaşamı boyunca özellikle Ebru sanatına katkılarıyla tanınmıştır. Okyay, Ebru sanatını modernleştirme ve geliştirme konusundaki çalışmalarıyla bilinir. Geleneksel Ebru tekniklerini çağdaş sanat anlayışıyla birleştirmiş ve bu alanda özgün eserler ortaya koymuştur. Ayrıca Ebru sanatını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli sergiler düzenlemiştir. Ve ayrıca Ebru üzerine kitaplar yazmıştır. Necmettin Okyay, Türk sanatında Ebru sanatının önemli bir figürü olarak kabul edilir ve sanat yaşamı boyunca bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. Onun eserleri Türk Ebru sanatının modern dönemindeki en önemli örnekleri arasında yer alır. Şimdi merak edenler için bu bölümde elimden geldiğince Ebru sanatı nasıl icra edilir ve gerekli malzemeler nelerdir? Kısa bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Klasik Türk Ebru'sunda malzemeler doğaldır. Ebru'da kullanılan su deniz kadayıfı dediğimiz bir çeşit deniz yosunudur. Toz halindedir. Ayrıca deniz kadayıfı yerine yine doğada bulunan
kitre de kullanılabilir. Şimdi gelelim bir diğer önemli malzememiz olan boyaya. Boya da doğal olup toprak altındaki cevherlerden elde edilir. Ebru'nun belki de en zor kısmı boyasını hazırlamaktır. Öncelikle toprak boyalarını terbiye dediğimiz bir prosesten geçiriyoruz. Bu şekilde kullanılabilir bir hale getiriyoruz. Boyanın su üzerinde kalabilmesi için öt denilen hayvansal bir malzeme kullanılmaktadır. Öt ayrıca boyaların birbirine karışmasını da engeller. Eğer bu sanata yeni başlıyorsanız hazır boyalarda kullanabilirsiniz tabii. Hazırladığımız suyu tekneye koyduk. Boyalarımız da hazır. Şimdi ise boyaları suyun üzerine dökebilmemiz için bir fırçaya ihtiyacımız olacak. Fırça deyip geçmemek lazım. Onun da tabii özel bir malzemesi var. Fırçaların sapında gül dalı, ucunda ise at kılı kullanılır. Gül dalı sağlam ve esnek olduğu için tercih edilmiştir. At kılı ise çok sert olduğu için boyayı rahat taşır. Ayrıca Ebru'ya şekil vermek için bis adını verdiğimiz malzemeler kullanılır. Malzemeleri tanıdık. Şimdi ise yapılışından ve birkaç önemli teknikten bahsedeyim isterseniz. Teknemize boşaltılan suyun içerisinde deniz kadayıfı ekliyoruz. Yaklaşık 5 litre suya 5,5 kaşık deniz kadayıfı eklenir. Sonrasında karıştırılır. Karıştırdıktan sonra hava kabarcığı oluşabilir. Bu nedenle biraz beklemek gerekir. Ebru sanatı genelde kağıt üzerine uygulanır. Ama eğer örneğin kumaş üzerine yapmak istiyorum diyorsanız bir noktayı hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kumaş üzerinde yapılacak olan Ebru sanatında hazır boya kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü doğal boyalar yıkanınca çıkarlar. Hazır boyalar daha kalıcıdır. Bu arada boya seçimini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ise sizlere Ebru sanatının çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında birçok Ebru sanatı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler arasında çiçek Ebru, hatip Ebrusu, taraklı Ebru, uç kısımları kıvrımlı şal Ebrusu, helezonik yuvarlaklar içeren bülbül yuvası Ebru, tekne kenarlarına çizgilerden oluşan gelgit Ebru, tüm Ebru çeşitlerini yapmadan önce uygulanan battal Ebru gibi çeşitleri vardır. Şimdi bunlar arasında bilinen en eski Ebru tarzı olan battal Ebru'yu anlatmak istiyorum. Diğer bilinen bütün desenler battal deseninden çıkar. Bu desene kısaca Ebru'nun anası ya da atası diyebiliriz. Yapılışı öt sıralarına göredir. Ödü az olan boyaları önce uyguluyoruz. Ödü çok olan boyaları ise sonra uyguluyoruz. Tek renkli veya çok renkli olabilir. Boyalar teknemizin yüzeyine serpilir ve daha sonra kağıt üzerine aktarılır. Bir diğer önemli Ebru çeşidi ise gelgit Ebrusudur. Öncelikle battal zemin atılır. Sonra bir çöp, iğne veya biz yardımıyla teknenin kenarlarına paralel olarak desenin çizilmesiyle oluşur. Bu çizgi aralıkları istediğimiz genişlikte olabilir. Bu işlem için özel hazırlanmış tarak da kullanılabilir. Gelgit hareketi çapraz olarak da yapılabilir. Bir diğer Ebru çeşidi ise bülbül yuvasıdır. Gitgide küçülen damlalar şeklinde atılan battal Ebru üzerine yapılır. Dışarıdan içeriye doğru biz yardımıyla helezonlar çizilir. Gözünüzde canlanması için biraz detay vereyim isterseniz. Genellikle teknenin uzun kenarı boyunca 5 veya 6, kısa kenarı boyunca 4 veya 5 helezon yapılır. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı. Sizi bilmem ama
Ben bu bölümden sonra Ebru sanatına çok daha farklı bakmaya başladım. Resim yapmaya çok fazla yeteneğim olmasa da bir gün denemeyi çok istiyorum. Şimdi merak ediyorum. Aranızda Ebru sanatını daha önce duyanlarınız oldu mu acaba? Bu anlattığım Ebru çeşitlerinden hangisi ilginizi çekti acaba? Sizler bir Ebru'da hangi renkleri kullanırdınız? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 70 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. 2 haftada bir de yeni bir bölümle karşınızdayım. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.